Merhaba, benim adım Utku Kutluay. 13 sene önce bu sektöre başladım. İzmir'de başlamıştım. Son 6-7 senedir de yöneticilik yapıyorum. İzmir'den buraya bir taşınan bir süreç oldu. İşte belli başlı markaların yöneticiliğini, işletme müdürlüğünü yaptım. Bulunduğumuz mekanda Tango Cash. Şu an Tango Cash'in işletmeciliğini yapıyorum. Bunun öncesinde Kif vardı. Tekrar hala da devam etmekte olan. Cherry on Top, Alaçatı 11 Beach, Remi gibi markalar da bünyemizde. Oradaki hikaye tamamıyla farklı, bir plaj işletiyoruz orada. Tango Cash biraz daha restoran var. Remi All Day bir Kif'te biraz daha böyle eğlenceliye kayan işin açıkçası. Yani orası da öğlen 12'de açıyor. Akşama kadar servis veriyor. Gece 1'e, 2'ye, 3'e tabii duruma göre değişen bir hikayesi var. Şu an bizim bulunduğumuz dükkan Tango Cash. Biz burayı öğlen 12'de açıyoruz. İşte gecede minimum 1'de kapattığımız bir hikaye. Burası daha çok bir restoran. Yani yeme içme üzerine, özellikle yemek üzerine açtığımız bir yer oldu. Buranın tabii markasının işte esinlenmesi ve vesaire, yani bizim buradaki kuruluş amacımız farklı, hikayesi de farklı. Remi'nin mesela bambaşka. Remi sabah 10'da açılıyor ve all day bir yer. Alaçatı 11 Beach dediğimiz orası bir plaj. Orasının da hikayesi farklı. Orası daha çocuklu, sakin bir aile plajı. Cherry on Top dediğimiz mekanda orası bir gece kulübü. Alaçatı'da o da. Aynı şekilde sezonluk bir yer. Kif'in de aynı şekilde. Orası da öğlen 12'de açılıyor ama oranın tabii hikayesi, dinamikleri, bulunduğu lokasyon falan, tabii bunların hepsi çok daha farklı. Hani orası biraz daha eğlenceye de yönelik, işte akşamdan yoğunluğuyla başlayan, brunch'u olan vesaire gibi. Yani oranın da hikayesi farklı. Her bir markanın ayrı bir dili, ayrı bir hikayesi var. Farklı bir kafası var yani. Bizim burada yapmak istediğimizle işte ne bileyim Kif'teki aynı hikaye değil. Biz burada bazen çift oturum da yapıyoruz. Diğer dükkanlardaki hikaye de farklı. Yani biz ne kadar doğru briefing verirsek bize otel o şekilde de aynı şekilde geri dönüş sağladığı için bir insanı biz bu işten kurtarmış oluyoruz. Yani bu telefonu açan kişilerin genelde maksimum bir dili oluyor. Yani o da yabancı dili olarak İngilizce oluyor. Biz ne kadar dil söylersek otel bu konuda da işte Almanca cevap verebiliyor. İşte çünkü kimin ne kadar, şimdi dediğim gibi bizde bir sürü de marka olduğu için Alaçatı kısmında var. Burası da var ve İstanbul'da turistik bölge, Alaçatı'da turistik bölge. Seni arayanlar Almanca veya başka bir dilde konuştuğunda sana talep etme doğrultusu olursa sana o dilde de cevap veriyor. Yani beni mesela hani şaşırtan, etkileyen şeylerden biri buydu. Ya da ne bileyim işte rezervasyonu yaptığında özel bir not olarak istediği içkinin olup olmadığını sorduğunda, buna bir cevap verdiğinde ve onu özellikle bize not olarak düştüğünde, çünkü şöyle diyeyim size, bunu karşılamadaki ya da telefonu açan biri de aldığında bunu bazen karıştırabiliyor ya da atlayabiliyor. Ve masa geldiğinde işte ürün adı vermeyeyim ama işte bir şişe şundan soğutur musunuz ya da difrize atar mısınız dediğinde bunun bir karşılığı oluyor. Ve biz bunu normalde atlayabiliyoruz. Şu an otelde bunu atlamayıp bize direkt notlarda, rezervasyon notunda, o dashboard'da olduğu için bize de işte alerjeni vesairesi neyse bunları hiç atlamadan bize vermesinin bu güzel bir yanı var. Yani şöyle insanın atladığı şeyi otel kısmı atlamıyor işin aslında. Şimdi örnek vereyim. Alaçatı 11 Beach'in telefonu belli bir saat aralığında çok susan bir telefon değil. Yani sürekli arda arda çalan veya aynı anda çalan ve meşgule düşen telefon. Yani bu da şu demek oluyor. Yani aynı anda 3 kişi de seni arayabiliyor ve 3 kişiye doğal olarak cevap veremiyorsun ve ona cevap veremediği için sonra arkadan arayan bir iki kişi daha alıyor. Yani sen otomatikman 5 kişiye kısa sürede cevap verememiş oluyorsun. Bu 5 kişiyi biz aynı anda otel sayesinde direkt o aynı 5 rezervasyon mu 10 rezervasyon mu neyse artık o. Ve aynı anda sana gelen DM de oluyor, bir WhatsApp mesajı da oluyor. Bunların hepsini aynı anda saniyede cevaplanabiliyor. Yani saniye dedim, aynı anda operasyon anında direkt cevaplanabilmesi, bu tabii müthiş bir şey. Yani nereden baksan aynı anda bir WhatsApp mesajı geliyor, DM'den bir mesaj geliyor, telefondan bir arama var, bir 3-4 tane arama ya da ne bileyim, yani sayısı çok önemli değil ama hepsine aynı anda 3 kişinin yapacağı işi, belki daha fazla kişinin yapacağı işi direkt aynı anda saniyesinde cevap verip ve hiç kimseyi de kaçırmadan rezervasyon almış oluyor. Rezervasyondaki o telefona bakan kişi rezervasyonu aldı diyelim WhatsApp'tan. O sırada bir alerjen veya herhangi bir notu varsa onu anlık girmesi gerekiyor ve bu unutuluyor. Ya da WhatsApp'tan aldığı rezervasyonu unutuluyor. Biz bunu bu dükkanı ilk açtığımızda daha otelle daha başlayamamışken de bunları yaşadık. Alerjeni atlayabiliyor ya da rezervasyonu kaçırmış olabiliyor. Yani aldığı rezervasyonu sisteme girmemiş oluyor ve en başında dedim biz burada çift oturum, bazen 3 oturum yapıyorum ben burada. O 3 oturumdaki bir 10 kişinin sistemde olmaması bizi patlatan bir şey yani. Bir operasyonu direkt baştan aşağıya
bir şey gibi, çığ etkisi gibi büyüyen bir hikaye. Ama Hey Otel'de işte aynı anda 3 rezervasyon, 5 rezervasyonu aldığı gibi insanın az önce dediğim gibi unutuyor bunu. Hey Otel'de o kısmı unutma olmadığı için direkt dashboard'a ya da çalıştığın herhangi bir sistem neyse uyumlu olan ona direkt aktardığı için biz doğal olarak kaçırma, atlama veya hani sayısal bir sorun yaşamıyoruz. Kısa bir süre önce daha biz başlamamışken yani yaşadığımız bir şey anlatayım. İşte rezervasyon alınmış, sayısı vesairesi, alerjeni bunlar atlanılmış. Atlanılmadan kastım yani hem o sırada WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş, DM'deki şey gelmiş ve telefondan da o sırada gelmiş. Rezervasyonu tamam yardımcı olalım dendiğinde ve bu atlanılmış o sisteme biz bir sistemle çalışıyoruz, rezervasyon sistemine. Bu o sistemde gözükmediği için doğal olarak bizim akışta bir ufak yaşadığımız bir sorun oldu. Tamam bunu sonra çözüyorsun, şey yapıyorsun ama bir hazırlığını yani şöyle mutfak da ona göre bir hazırlık yapıyor, bar da ona göre bir hazırlık yapıyor. Yani orada atlanan bir kişi sayısında bu sadece bizim işletmelerimizde değil yani manuel olarak telefona cevap veren hangi işletme olursa olsun bu rezervasyondaki sayısı, takibi vesairesi, verimliliği düşüyor bu işin. Mesela şöyle diyeyim, burada bir ses kaydını dinledik az önce. Burada hem o ses kaydında geçen konuşmaları da okuyabiliyoruz. O sırada eğer dinleyemeyeceksek eğer, buradaki kayıttan duruma göre ve tarihe göre, talebe göre o talep bize düştüğü için olası bir iptal durumunda yedek liste dediğimiz aslında hikayede o yedek listeden biz kişi sayısı saate göre seçip bunu tekrar Hey Otel kısmı rezervasyonu tekrar hani öncesinde de bu arada talebi olanların da no show mu ya da confirm olup olmayacağını da Hey Otel kısmı yapıyor. Buradaki seçtiğimiz kişinin aramasını ve ona tekrar geri dönüş sağlamasını da Hey Otel yapıyor işin az. Yani bizi bu konudan kurtarıyor. Hem yedek listeyi kaçırmamış oluyoruz hem de konfirme kısmını atlamamış oluyoruz. Hem de bunu tekrar arayıp tekrar oluşturalım vesaire kısmında bir enerji sarf etmemiş oluyoruz aslında. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Givey on.